Evet, diğer sorun önemli problem öksürük. Gerçekten aileler muzdarip. Ben de muzdaribim. Takdir edersiniz ki belki şu anda ekranlarınıza da yansıyan bir nazone, yani burundan hafif dolgun bir konuşma yapım var. Çok şükür iyiyim. Geçti. Geçti. Ancak kız, yani büyük olan, okuldan bir gün geldi. Gece uyudu. Sabah kalktı. Baba, burnum tıkalı dedi. Onlar evde ama hepsi hastalık konusunda asker noktasındalar. Geliyorlar. Burnum tıkandı. Sırada ne var? İşte baba şu damladan mı var? O damladan mı var? Sonrasında işte burnumu yıkayacaksın. Neyle çekeceksin? Bir düzenimiz var. Mümkün olduğu kadar üst solunum yolu enfeksiyonlarını alta geçmemesi için anında müdahale ediyoruz. Bütün envai çeşit bununla ilgili uğraşımız var. Ama ne olursa olsun alt solunum yolu enfeksiyonu olmasa bile çok ilginç, o genizden gelen akıntı yok mu? Allah'ım ya Rabbim, yani gerçekten bitmek bilmeyen bir öksürüğe sebebiyet veriyor. Ondan kardeşine geçti. Ben tabii mesafeli. Bunların her burnunu temizledikçe, her onlar üstüme yanaştıkça gidiyorum, ellerimi yıkıyorum. Hasta, yani ben kendimi korumak adına, ama ne olursa olsun bir şekilde size de bulaştırıyorlar. Fakat öksürük neden oluşuyor, nasıl oluşuyor? Şöyle bir konuşalım. Neden bitmek bilmiyor? Evet, öksürük o kadar çok sebepten oluşabiliyor ki geçenlerde bir hastamın babasıyla konuşurken öksürüğe sebep olan organlarımızı şöyle yukarıdan aşağı saydık. Bana dedi ki, hocam dedi, sanki bir apartmanı tarif ediyorsunuz. Ne apartmanı dedim? Öksürük Palas apartmanı dedi. Çok iyi ya. Bu apartman aslında 7-8 katlı bir apartman. En üst katta sinüsler oturuyor. En üst kattaki birazcık huysuz bir komşu, sinir bozucu. Sinüsler, sinüzit olduğu zaman çocuklar böyle sürekli bir akıntı burnun arkasına doğru akıyor. Ve işte o bitmek, tükenmek bilmeyen, özellikle geceleyin yattığı zaman olan öksürüklere yol açıyor. Sabahleyin uyanıyor çocuk, belki biraz böyle birkaç öksürdükten sonra günü çok rahat geçiriyor. O yüzden sinüsleri çok iyi değerlendirmek lazım. Onun bir alt katında burnumuz var. Burnumuzun arkası, rinit, üst Aynen. solunum yollarından bahsediyoruz, değil mi? Evet. Bunlar böyle kat kat. Sinüslerin yaptığı öksürüğün özelliği geceleyin olması özellikle. Tabii buna baş ağrısı eşlik ediyor, ateş eşlik ediyor. Onun arkasından rinit. Rinit olduğu zaman, yani burnumuzdaki enfeksiyonlar böyle şıpır şıpır hem önden burun akıntısı oluyor hem arkadan burun akıntısı oluyor. O zaman da çocuklar sürekli böyle burun çekerek, böyle ağzını burnunu yamultarak burnunu çekiyorlar. Bazen bu burun akıntısı enfekte olup sarı renge veya yeşil renge dönebiliyor. Ama arkadan da aktığı için burada gündüz vakti de, ama özellikle yine geceleyin artan öksürükler ortaya çıkıyor. Birazcık burnumuzun bir kat aşağısına iniyoruz. Onun alt katında oturan da aslında farenks dediğimiz burnumuzun arkasındaki yutak kısmımız ve onun hemen kenarında da bademcikler, yani tonsiller. Şimdi faranjit olmuş lafı ne kadar çok kullanılıyor, değil mi? Faranjitlerin büyük bir çoğunluğu virüslerle ortaya çıkıyor. Orada da boğaz ağrısı ön planda. Yani çocuk öksürürken, aslında bunlar erişkinler için de geçerli, öksürükle beraber boğaz ağrısı ön planda. Şimdi burada bizim karar vereceğimiz kritik bir nokta var. Bu faranjit virüslerle mi oluyor? Yani antibiyotiğe gerek yok. Ya da bakterilerle mi oluyor? Beta streptokok dediğimiz bir bakteriyle olan bir faranjitse bu. Ya da hemen farinkslerin yanında, yan dairesinde oturan tonsiller var, bademcikler. Beta streptokokla enfekte oldularsa o zaman antibiyotik gerekiyor. İşte bu ikisinin ayrı tanısını yapacak olan kişi hekiminiz. Burada bazen biz yardımcı test olarak boğazdan bir pamuklu çubukla örnek alıp beta streptokok var mı yok mu diye araştırıyoruz. Eğer beta streptokok varsa antibiyotik tedavisi 10 gün boyunca kullanmamız gerekiyor. Bu öksürüğün dışında böyle yavaş yavaş aşağı inelim. Aslında apartmanın giriş kapısını ses telleri gibi kabul edelim. En gürültülü öksürük, boğazımızdan biraz daha aşağı indik, ses tellerimize geldik. Ses tellerinin ödemiyle ortaya çıkan havlar tarzı öksürük.
Bu öksürük çocuğun sesinin kısılmasına yol açıyor. Aileyi çok endişelendiriyor. Çocuğun sesi değişiyor. Çünkü niye? Ses telleri ödemlenmiş, nefes alması güçleşiyor. Her zaman ses kısıklığı oluyor mu çocuklarda, yoksa yani son dönemde bu siniri bozan öksürük dedikleri şey var. Yani o kadar gürültülü ki dün gece Rana, ya bütün hastalık geçti. Her şey yolunda. Kızın öksürüğü geçmiyor hocam. Evet. Geçmiyor. Gece saat 2.30'da öksürerek kalktı. Evet. Baba bana su getirir misin dedi. Su götürdüm. Neyse. Ondan sonra işte birazdan bir tarifini vereceğim. Bal, limon, karabiber falan verdik. Ondan sonra uyudu bir şekilde. Ama yani sesi kısık değil. Okula gidiyor geliyor. Fakat gece o öksürük yani inanılmaz. Evet. Bunu çok duyuyorum. Sinir bozucu öksürük diye. Bu da aslında ses tellerinde ses kısıklığı olur. Fakat ses tellerinden birazcık daha aşağı inelim. Ana nefes borumuz trakea diye geçen. Bunun öksürüğü trakeit. Orada bazen ses kısıklığı olmadan boru gibi öksürüyor diye tarif Aynen. edilir. Sinir bozucu bir öksürük diye tarif edilir. Ondan sonra ne verirseniz verin geçmeyen bir öksürük. Ve trakeit olduğu zaman çocuklar öksürürken göğsüm acıyor diye bize tarif ederler. Ne kadar değil mi değişik ve çocuklar için zor. Anneleri babaları da ne kadar çok endişelendiriyor. Evet. Çocuklarda öksürük ne zaman ciddiye alınmalı? Öksürükle beraber çocukta nefes darlığı olup olmadığına mutlaka bakmamız lazım. Nasıl anlarız nefes darlığını? Daha küçük bebeklerde bile burun kanadı solunumu, yani burnu böyle açılıp kapanıyorsa nefes alırken, kaburgaları belirgin hale geliyorsa, çocuk inliyorsa, ateş bir türlü düşmüyorsa bu çok ciddi bir durumdur. Bunu hastaneye götürmek lazım bu çocuğu. Geçmeyen öksürük hangi hastalıkların habercisi olabilir? Değil, aslında hangi hastalığı geçirmiş olduğunun habercisidir aslında. Evet. Geçmeyen öksürük deyince aslında şu var. Bir viral enfeksiyonun ortalama öksürüğü 3 hafta sürer. Ve çocuklarda bir sürü virüs var. Çocuğunuz okuldan bir virüsü aldı, öksürmeye başladı. 3 hafta öksürdü. Tam iyileşiyor, öbür virüs geliyor. Ay, sormayın. Hadi bir 3 hafta da o öksürtüyor. Ya inanılmaz Yani böyle bir şey. yani evet. Bazen Çocuğunuz anaokuluna başladıysa veya Evet. ilkokulda doğrudan başladıysa, neyse okulla tanıştı, ilk yılsa, yani sadece önümüzdeki yıl okula gidebilsin diye bu yıl gönderdiğinizi unutmayın. Evet, Yani aynen okuldan öyle. bir beklentiniz olarak göndermeyin. Çünkü bu yılı hasta geçirecek. erken yaşta anaokuluna gidenler ilkokulda çok rahat ediyorlar. Aynen. Bütün virüsleri tanımış oluyor vücutları. Aynen. Kesik kesik öksürük ne anlama gelir? Bu işte öksürüğün yerine bağlı. Kesik kesik öksürük daha çok böyle üst solunum yollarından gelen böyle bu Reflüde de oluyor yani. Reflünün de yol açtığı öksürükler kesik kesiktir. Daha çok üst solunum yolu öksürüğü anlamına gelir. Hepsinin de ayrı ayrı tedavileri var. Çocuk katılırcasına öksürüyorsa hangi hastalıkları düşünmeliyiz? Burada en tehlikeli hastalık boğmacadır. Boğmacada bir nefeste 5 öksürük birden gelir. En az böyle öksürür. Sonra diye bir öterek nefes alır. Sonra tekrar en az 5 öksürür. Bu boğmacanın öksürüğüdür. Boğmaca aşısı ulusal takvimde rutin olarak yapıldığı için çocuklarda biz boğmacayı çok daha az görüyoruz. Ama boğmaca sıfır değil. Erişkinlerde de boğmaca oluyor. Erişkinler boğmacayı biraz daha hafif geçiriyorlar. Ama yaşlılar, özellikle kronik hasta yaşlılar boğmacadan dolayı hayatlarını kaybedebilirler. O yüzden yaşlara da boğmaca aşısı yapmak gerekiyor. Ya da boğmaca aşısı olmayan bebekler boğmaca aşısından risk altındalar. Öksürük şurupları her öksürüğe iyi gelir mi? Öksürük durumunda ne yapmamız lazım? Evet. Şimdi hani öksürük palas apartmanı dedik, böyle üst üste bir sürü sebepler var. Alt katlarda bronşlar var, onların öksürüğü farklı. İnce hava yolları bronşiyoller var, öksürüğü farklı. En aşağıda akciğerin kendi dokusu var, parenkimi. Orada da öksürükler farklı. Öksürüğün nereden kaynaklandığını bileceğiz. Ona göre hedefe yönelik tedavi vereceğiz. Dolayısıyla Aşağıdan geliyorsa bunu dışarıya attıracaklar. evet, bravo. Yukarıdan geliyorsa bunu kurutacaklar. Bravo, süper, harika. Nasıl? Tam bir baba modeli. Benim 10 dakikada anlattığımı 2 cümleyle söyledi. Çok güzel, çok doğru. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Öksürük bastırıcı şuruplar var. Ama çocuğunuz diyelim ki bronşit, Ya. atılması gereken balgam var. Siz öksürüğü baskılarsanız o akciğerde biriken sekresyonları, balgamı atamayacak çocuk. Daha da ilerleyecek hastalığı. Zatüre. Zaten belki de
bronşit tablosu yok. O çocuğa, bronşit çocuğa balgam söktürücü vermek lazım. Ama sizin çocuğunuzun öksürüğü bir alerjiden kaynaklanıyor, üstten kaynaklanıyor. Kuru kuru, kesik kesik öksürüyor. Ona da biz öksürük şurubu olarak ekspektoran dediğimiz balgam söktürücüyü verirsek öksürük daha da şiddetlenecek. Bu sefer daha kötü olacak çocuğunuz. Yani her öksürük şurubunu çok dikkatli değerlendirmek lazım. Hatta bazen öksürük şurubu kullanmadan işte bazı bitkisel çaylar, mesela bal ile tedaviler yapılabiliyor. Yani burada dikkat edeceğimiz şey gerçekten rastgele öksürük şurubu kullanmamak. Biz çok pratik bir yöntemle hastalarımızla, bütün çocuk doktoru meslektaşlarım hepsine sevgilerimi sunuyorum. Şu anda hepsi de yoğun çalışıyorlar bu saatlerde. Bir telefonla uygulamalar aracılığıyla öksürük seslerini alıyoruz, dinliyoruz ve o öksürüğün sonucu ne olabilir cevap veriyoruz. O halde öksürük seslerini biz de stüdyomuza getirdik. İlk sesimizi alıyoruz. Evet. Bakın. Bunlar iki kardeş. Arkadan da bir kardeşinin sesi geliyor. Aynen. Bu öksürük ne öksürüğü? Bu bir viral enfeksiyon. Anaokuluna yeni başlayan bir kardeş eve virüsü getiriyor. Yaklaşık 2 yaşında ve bu öksürüğün tonu daha çok böyle nefes borusunun birazcık aşağısından. Öksürüğü duyduğumuz zaman artık bütün meslektaşlarım zihnimizde hemen akciğerlerin anatomisi geliyor ve öksürüğün noktasını tespit edebiliyoruz. O kadar çok var ki. Bu böyle hafif bir trakeobronşit dediğimiz nefes borusu ve aşağıdaki bronşların enfeksiyonu. Gerçek Viral bir öksürük. Gerçek bir öksürük, viral bir öksürük. Bir sonrakine geçiyoruz. Ya evet. Nefes alırken ses var. Evet. Evet, gördüğünüz gibi burada nefes alırken diye bir ses çıkartıyor. Burada laringotrakeit dedim. Yani hem ses telleri etkilenmiş hem de şu boru gibi öksürük sesi. Bunu isterseniz bir daha dinleyin. Bir daha dinleyelim. Nefes borusundan kaynaklanan öksürük. Evet. Mesela burada balgam yok. Yok. Şimdi bu çocuğa balgam söktürücü biz verdiğimiz takdirde bu öksürük daha da şiddetlenecek. Dolayısıyla hani çok düşünmek gerekiyor. Öyle her öksürükte her öksürük şurubunu kullanamayız. Peki. Bir sonraki sorumuza geçiyor. Bir video. Bu trakeit bir öksürüğü. Aynen. Bu Bu da zorlama artık ya. Zorlama. Hani bu doktora gideyim, doktorumu özledim öksürüğü. Ailelere bazen böyle öksürüyorlar çocuklar. Bu yalancı öksürük dediğimiz sempatik öksürüklerden birisi. Evet. Başka var mı sesimiz? Demin söylediğim boğmaca öksürüğü değil mi? Böyle 5 kez üst üste öksürüp diye nefes alıyor. Bu tedavisi mi hocam bunun? Boğmacanın tedavisinde antibiyotik kullanılır. Makrolit grubu antibiyotikler dediğimiz. Büyük çocuklarda kolaydır ama bebeklerde boğmaca hastaneye yatırmayı gerektirir. Bazen de 1 ay, 2 ay hastanede kalabilir bebekler. Peki başka bir hastalık bu tarz öksürüğe sebep olabilir mi? Yani çoğunlukla bu öksürüğü boğmaca ve o aileden başka şeyler var. İşte klamidyalar yapabiliyor, başka şeyler solunum yolu enfeksiyonları da yapabiliyorlar. Ama en çok boğmaca yapıyor. Evet.